Herkese merhaba arkadaşlar. Astronom Astroloji Dünyası'na hepiniz hoş geldiniz. Uzun bir ara verdik ama artık bundan sonra çok daha düzenli olarak YouTube kanalıma videolar eklemeyi düşünüyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bu videonun içeriğinde Koç burcunda olacak olan yeni aydan size bahsedeceğim. Ama ondan öncesinde kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve paylaşmayı ve eğer ki o küçük zamanınızı da ayırırsanız bir de mesaj yazarsanız bu videonun daha fazla öne çıkmasını sağlamış olacaksınız arkadaşlar. Şimdiden hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Ve çok fazla da aslında lafı da uzatmak istemiyorum. Ve 17 Nisan 2026'da Koç burcunun 27 derecesinde gerçekleşecek olan Koç burcu yeni ayını sizlere yorumlamaya başlıyorum arkadaşlar. Şöyle ben tabii hani haritayı şu an önüme aldım. Hani bu şekilde size yorumlayacağım. Bize sanki bir şeylerde eksik var ve doğru olanı bulup onarmak gerektiğini anlatıyor sanki bu harita. Yani burada yapılan işlerde, girişilen eylemlerde, günlük işlerimizde, projelerimizde ne kadar verimliyiz, ne kadar doğru adımlarla gidiyoruz, bunu bize sorgulatan bir enerji var aslında gökyüzünde. Öyle söyleyebilirim bu konuyla alakalı olarak. Çünkü burada yükselen aksında Başak var ve burada Başak Burcu dediğimizde zaten hizmet sektörü aklımıza geliyor. İşte burada bir nevi tedarik zinciri aklımıza geliyor. Yiyecek, içecek alanları, sağlık sektörü, finans alanı, bunların hepsi etki alıyor bu yeni ayda aslında ve tabii ki halkın sağlığı her şeyden önce bir kere Başak dediğimiz zaman tabii ki işsizlikler, işlerin bir şekilde geliştirilmesi için yapılacak olan adımlar bunların hepsi bize Başak Burcu'nu anlatmakta arkadaşlar. Tabii yeni ay bir başlangıç. Yani burada yeni bir adım atmak için aslında bir es işareti gibi bize bir mesaj veriyor. Çünkü burada ışık yok arkadaşlar. Yani burada sanki görünmez, kadersel olan bizim için birkaç gün ayın inzivaya çekildiği ve görünmediği, kendi alanında sanki bir plan, bir program yaptığı ve ışığını bize göstermeye o başladığı ilk hilal fazından itibaren arkadaşlar ta ki işte o ışığın en güçlü şekilde bize yansıttığı o dolunaya kadar o yıldızların o kadersel o planını ruhumuza tezahür ettiriyor. Tabi burada da dolunay fazına geçtiği zaman da bizim nasıl seçimler yaptığımız, işte ihtiyaçlarımıza nasıl yön verdiğimiz ve bunların sonuçları ile karşılaşıp işte nasıl bir aslında döngüyü bitirdiğimizi aslında bize gösteriyor buradaki ay fazları. Yani özellikle yeni aylar ve dolunaylar. İşte burada bu bilgiye istinaden bu Koç yeni ayı ile alakalı olarak şunu söylemem gerekiyor. Özellikle girişimlerde ve planlarda burada yeni bir şeylere başlangıçlarda tek başına hareket etme diyor sanki. Yani burada tek başına hareket edersen, burada kendi bildiğini okursan istediğin sonuca ulaşmakta zorlanabilirsin diyor. Çünkü sistem senin istediğin değil, karşına çıkan olaylar ya da kişiler tarafından yön veya rota bulacak şekilde sizi yönlendirecek diyor. Biraz bu konuda bu yeni ayda farkında olarak hani ilerlemek gerekiyor. Evet burada Koç burcu biraz bireyselliktir, burada cesarettir. Hani burada bireysel adım atmaktır. Hani tek başına ilerlemektir. Ama haritanın burada dinamikleri bize öyle söylemiyor. Yani bir yenilik ya da girişim eğer ki burada yapılacaksa muhakkak karşımızdaki kişilere danışılmalı. Onların fikirlerine önem vermemiz bir kere gerekiyor ve eğer uygunsa onlarla birlikte ilerlememiz aslında burada gerektiğini söylüyor. Çünkü Koç öncü bir burç biliyorsunuz. Bu yüzden inisiyatif alma kabiliyetimiz çok fazla olacak. Yani bu alana hakim olacağız aslında. Ve
Bu yüzden bu kararı vermek hiç olmadığı kadar bizler için kolay olacaktır arkadaşlar. Çünkü çok rahatlıkla inisiyatif alarak burada başkalarına kapılar açabileceksiniz ya da burada başkalarının fikirlerini alıp kendinize yeni fırsatlar aslında burada çıkartabileceksiniz. Çünkü burada koçun o cesaretli, o bireysel olarak o fikirlerini ortaya koyma güdüsü bu alanda aslında bir şekilde gerçekleşecek ve bu yeni ayda bu alanı çalıştırmış olacak arkadaşlar. Tabii bunu gerçekleştirirken dikkat edilecek en büyük unsur ise burada gerçekten doğru insan ya da doğru kişiyi bulmak olmalı. Çünkü burada Başak Burcu yükseldiği için burada bilgi, yani buradaki o doğru bilgi, o faydalı bilgiyi burada çalıştırmak çok önemli. O yüzden hani sıradan her bilgi işinize burada yaramayabilir. Burada işin erbabı, işin ustası olan veya gerçekten realitede o fikirlerini ortaya koyabilecek insanlarla yol almak bence bu yeni ayın en büyük kriptosundan bir tanesi diyebilirim. Aksi takdirde bu alanda kendinizi o planladığınız o yolda işte hani o yaptığınız o projelerde kimseye fırsat vermediğinizde burada birçok engellerle, işte burada birçok sorunlarla ve o konuyla alakalı ciddi mücadelelerle bir kere karşılaşma ve o zorlu sınavların içerisine girmeye ve onlarda bocalama ihtimaliniz çok yüksek olacaktır. Şimdi tabii burada yeni ay haritasını bu alanda yorumlarken zaten 8. ev ve 9. ev vurgusu çok fazla ön plana çıkıyor. Hani bunu göz ardı edemeyiz. Tabii burada toplumsal olarak çok zor bir süreçten tüm dünya olarak aslında biliyorsunuz ki geçiyoruz. Her gün başka bir yerde başka haberler ile maalesef ki gündemler oluşuyor ve bu şekilde güne başlıyoruz. Tabii ki bu bir aslında dualite arkadaşlar. Yani burada bir denge var. Yani öyle söyleyebilirim. Çünkü iyinin yanında kötü de oluyor ya da kötünün yanında iyi de oluyor arkadaşlar. Ancak biraz fazla mı oluyor bu dönem? Hani bunu bir aslında sorgulamak lazım. Yani birkaç yıldır bunu mu deneyimliyoruz gerçekten? Aslında şöyle bir şey söylemek istiyorum bu konuyla alakalı olarak. Hani sistemsel olarak dünyamızın bulunduğu güneş sisteminden yola çıkarak aslında hani uzayda oluşabilecek bir takım etkilerin gerçekten ruhsal olarak ya da bedensel olarak bizim üzerimizde ciddi bir etkisi var mı? Bunu hiç aslında düşündük mü? Hani bu geliyor aklımıza. Şimdi benim kendi tabii ki bireysel araştırmalarım ve tabii katıldığım bazı seminerlerde görmüş olduğum ve dinlemiş olduğum aslında şu anda Güneş'in uzayda sevmediği bir alanda ilerlediği ve bir kara delik hizasında hani ilerlemiş olduğu, yani daha doğrusu kara deliğe yakın bir bölgeden aslında geçtiğini sistemin böyle bir bilgi duymuştum. Hani ne kadar doğru ne kadar yanlış onu bilemiyorum ama işte şöyle söylenmişti. Hani burada bu güneş sisteminin bu özellikle kara deliğin yakınından hani burada geçmesi işte hani burada olumsuzlukları ve belki de o beklemediğimiz o kontrol dışı olan etkileri ortaya çıkartıyor bu kolektifte. Tabii burada gökyüzünde yukarıda ne varsa yeryüzünde de o vardır ilkesini aslında ben burada ortaya koymak istiyorum. Yani burada gökyüzü bize ne söylüyorsa aslında biz burada yeryüzünde onu yaşamış oluyoruz arkadaşlar. Ve tabii şöyle de bir durum var. Hani yine bu da benim hani burada kendi fikrim. Güneş mutsuzsa yıldızlar da mutsuzdur. Çünkü arkadaşlar sonuçta güneş bizim yaşam enerjimiz ve yıldızların da ışığını yansıtması için en büyük olan enerji kaynağı olduğundan böyle bir varsayım içerisine girdim aslında. Şimdi burada tabii yeni aya dönmek gerekirse arkadaşlar, işte özellikle burada finansal ilişkilerde bir takım etkileşimler olacağını özellikle düşünüyorum bu yeni ay itibariyle. İşte burada toplumsal sıkıntılar, sorunlar, ölümler
burada deneyimlenebilir. Ülkelerin burada borçları, faiz oranlarında artışlar olabilir. Mali burada dengeler, halkın bazı gelirleri, bireysel olarak sonuçta burada bizi de etkileyebilir bu konuda. İşte burada denizler önem bir kere kazanacak. Deniz burada trafiği önem kazanacak ki hani Hürmüz Boğazı şu an için biliyorsunuz sıkıntılıydı ve bu ateşkesle birlikte şu anda gemi trafiğine açıldı. Ve tabii burada uzun mesafeli yolculuklar hani uçaklar tabii ki burada dini olaylar ve dini yapılar çok fazla ön plana çıkabilir. İşte yüksek öğrenim, üniversiteler ya da eğitim sistemi aynı zamanda felsefi ve bilimsel yayınlar, makaleler çok önem arz edebilir. Yine hukuksal alanlar bu alanda çok fazla tetikleneceğini düşünüyorum ve göçmen ve özellikle de göçmenlikle alakalı yasalar tüm dünyada ciddi şekilde yankı uyandıracağını düşünüyorum ve tabii ki son olarak da teknolojik anlamda ciddi bir takım gelişmeleri burada görebiliriz. Ama bireysel hayatlarımıza baktığımız zaman haritalarımızda özellikle öncü burcu olanlar yani öncü burçta gezegenleri olanlar işte Koç'tu, Terazi'ydi, Oğlak'tı, Yengeç'ti. Bu bireyler çok daha fazla etki alacaklarını söyleyebilirim ve özellikle haritanızda hangi burçta olursa olsun 27 derece ve artı eksi 3 orb yani işte 25, 26, 27, 28 ve 29 derecelerde eğer ki gezegenleriniz varsa herhangi bir gezegeniniz bu yeni aydan bir kere özellikle etki alacaktır ve ona göre de hani sizin haritanızda o potansiyelleri burada kendi dünya hayatınızda ortaya çıkartacaktır arkadaşlar. Şimdi tabii burada sabit yıldızlardan da bahsetmek lazım ki benim uzmanlık alanım biliyorsunuz sabit yıldızlar. Ve ben her zaman bu alana sabit yıldızlarla bakıyorum. Şimdi de sabit yıldızlar olarak ele aldığımız zaman aslında çok güzel, çok harika bir atmosferin içerisine girmiyoruz. Özellikle akrep dolunayına kadar onu söyleyeyim. Çünkü burada özellikle sabit yıldızlarda Fornax takım yıldızı ve Beta Fornaxis dediğimiz bir sabit yıldızla aktivasyon sağlıyor harita. Bu da bize kimyasalları işaret ediyor. Bunlar hani kimyasallar dediğimiz işte böyle bakteriler olabilir, efendime söyleyeyim aşılar olabilir, ilaçlar olabilir, alkol olabilir. Yani aklınıza gelebilecek her şey olabilir bu anlamda. Bunların tetiklenebileceğini, özellikle burada bir değişimin olacağını, burada bir arınma ateşinin olacağını ve bu yüzden çok hoş olmayan zorlu süreçlerin içerisine gireceğimizi ama bu zorlu süreçlerin ardından da aydınlık bir takım etkilerin olabileceğini bize gösteriyor. Yani burada bir yıkım ve sonrasında yeniden bir başlangıç ve bu dönem içerisinde biraz savaşın daha da ateşlenebileceğini öngörebilirim bu sabit yıldızın etkisiyle. Böyle bir etki olabilir. Burada özellikle bazı temellerin burada değişimine yol açacaktır bu. Tabii burada da bu yıldızın etkisiyle özellikle kişisel hayatlarımızda yangınlara yani burada çok fazla dikkat etmek gerekiyor. Hani özellikle evinizden çıktığınız zaman işte prizleri kontrol etmek, ocakları kontrol etmek gibi bu tarz şeylere çok fazla önem verin. Çünkü sonuçta bir ateş elementinde gerçekleşiyor bu yeni ay ve 27 derece yani artık o burcun son derecesine, son anlarına girmiş. Hani biraz analitik bir havaya doğru ilerliyor. O yüzden bu alanlarda çok daha temkinli olmak burada gerekiyor arkadaşlar. Bir diğer yıldızımız ise arkadaşlar burada söylemek istediğim tabii ki Vertex sabit yıldızı. Bu da Andromeda takım yıldızına aittir. Şimdi Andromeda takım yıldızı bir kere Venüs'ün doğasına sahip bir aslında takım yıldızdır. İşte içerisinde aşk hikayesi vardır. Nefretin aşka dönüşmüşlüğünü anlatan bir hikaye vardır aslında mitolojik olarak baktığınızda. Aynı zamanda bir tehdit ve tehlikeli bir macera öyküsünü bize söyler ki burada zaten Andromeda dediğimiz zaman Perseus yani
kahraman takım yıldızı ön plana çıkıyor ve tabii ki Algol sabit yıldızı biliyorsunuz. Burada Medusa'nın başıyla mitolojik olarak baktığımızda böyle bir hikayesi var. Tabii bu da bir kurtuluş hikayesi. Çünkü burada Andromeda'yı sonuçta Perseus burada kurtarıyor hikayeye baktığımızda. Ama bu mitin bizlerin hayatımızda bağlantılı olan kısmı, yani kaderimizi işaret eden anları bu takım yıldız üzerinden okuyabilme potansiyeli bize veriyor. Bu çok önemli. İşte hikayenin bu bölümünde özellikle zor, zalim bir yan olabilir. Çünkü bu yalnızca büyük kötücül gezegenlerin çok kötü bir konumlanmasıyla ya da bu doğaya sahip olan vertex dediğimiz o bulutsu kombinasyonuyla ortaya çıkıyor ki şu anda bu yeni ayda vertex sabit yıldızı dediğimiz, yani bu vertex bulutsusuyla bir aktivasyon indeksi sağlıyor burada harita arkadaşlar. Burada da baktığımız zaman ortaya çıkan şey merhametsizlik, cezalandırılan bir el ya da bir işaret ya da bir nasıl diyeyim size, emir, öyle söyleyeyim. Burada maalesef ki mahkum edilen anneler, özellikle bu bilgileri size Manilius'un Astronomica kitabından çevirerek iletiyorum arkadaşlar. Bunlar çok önemli bilgiler ve burada babalarla oğulların arasında bir ayrılığı bize söyler. Aynı zamanda hızlı ölümü bizi işaret eder arkadaşlar. Hızlı ölüm özellikle cenaze törenlerini işaret eder. İşte infaza açılan bir aslında kapıyı bize işaret eder. O yüzden çok önemlidir. Yani burada çünkü kısacası Andromeda'nın kayaya zincirlenmiş haline duygusuzca bakabilen bir adam ya da bir kişiyi ima eder. Yani burada merhameti olmayan bir insanı aslında ortaya çıkartır. Onun için bu önümüzdeki 15 gün gerçekten çok zorlu bir süreç içerisine gireceğiz dünya ve kolektif adına. Umarım hani böyle bir şey olmaz ya da gerçekleşmez ama maalesef ki böyle bir etkiyi görebiliyorum ben burada haritada arkadaşlar. Tabi burada Merkür'ün de Vernalis sabit yıldızıyla, özellikle balık takım yıldızı ile ilişkili bir hali vardır. Burada balık takım yıldızı özellikleri gizleme ve sırları güvenli şekilde saklama eğilimiyle ilişkilidir ve bu haritada da bu şekilde çalışmaktadır arkadaşlar. Onu söyleyebilirim size. Aslında burada mitolojik olarak haritaya baktığımız zaman hani burada Afrodit ve Eros ile bağlantılı olması nedeniyle bir gizli aşk hikayesini, gizli ilişkileri de ortaya çıkartabilir. Burada bazı ilişkilerde sıkıntılar, problemler ve polemikleri burada kolektif dünyada görebiliriz. Ve bunlar ortaya çıkartılabilir. Daha doğrusu bunları basından okuyabiliriz ve ani, hiç beklenmedik ayrılıklar, hiç beklemediğimiz çiftlerin arasında sıkıntı ve problemleri bize yaşatabilir. Mars arkadaşlar biliyorsunuz ki bu haritada 8. evde, özellikle Satürn, Mars, Merkür, Neptün, hani bunlar çok sevmediğimiz bir alan içerisinde ve bu yüzden de özellikle ilişkilerde cinsellik, aldatılma çok ön plana çıkartabilir ve bu ilişkiler sonucunda daha önceden yapılmış ya da girilmiş ilişkiler sonucunda sıkıntılı, problemli etkilerle karşılaşabilecek konular gün yüzüne çıkabilir. Özellikle dünya genelinde cinsellikle alakalı hastalıklar çok fazla pik seviyeye çıkabilir. Onu söyleyebilirim ve bu sabit yıldızlarda bunları maalesef ki ortaya çıkartıp biraz bu konuları tetikliyor arkadaşlar. Mars ise 13 Lecarte dediğimiz bir sabit yıldızda. Bu da Lecarte takım yıldızı ile alakalı arkadaşlar. Bunu nasıl sağlamaktadır? Bu takım yıldız aslında hızlı ve oldukça pratik bir zekayı işaret etmekte arkadaşlar. Burada bize keskin ve bilimsel bir zihniyeti vurgular. Tabii burada dikkatli şekilde düşünmeye ve analiz etmeye bizi itecektir. Özellikle hem kendi hayatlarımızda hem de bu kolektif, bu bilinçte. Tabii burada belirgin bir şekilde sabır ve metodik bir şekilde düşünme aslında ortaya çıkıyor. Bu alanda doğru olanı ayırt etme konusunda iyi bir
yargı konusunda bize ifade verecek. Ve tabii burada özellikle hukuk alanını çok fazla aktif ediyor bu sabit yıldız ve burada avukatlarla alakalı bir takım etkileri ortaya çıkartabilir. Tabii burada Mars olduğu için özellikle yaralanmalara ve kazalara çok fazla yatkınlık olabileceğini düşünüyorum bu sabit yıldız etkisiyle. O yüzden bu konuda da ciddi şekilde dikkat edilmesi gerekiyor arkadaşlar. Ve tabii biraz da bu dünyada bize nasıl etkiler olacak ve sonrasında da hangi ülkelerde aslında bu söylediğim şeyler daha fazla ön plana çıkabilir ya da bu yeni ay etkisini bu ülkeler çok daha fazla alabilir. Hemen ondan da bahsetmek istiyorum. Dünya etkilerine baktığımızda harita genelinde özellikle kazalarda artışlar, ölümlerin artışı, özellikle ülkeler arasında ödemelerde zorluklar, işte az önce dediğim gibi faiz oranlarında artışlar ve bu tabii ki vesileyle de yine vergi oranlarında artışlar. Özellikle ABD'den bunu görebiliriz arkadaşlar. Askerler, burada doktorlar ve endüstri alanında çalışan bireyler adına da arkadaşlar burada mesleki anlamda olumsuz bir takım olaylar oluşabilir. Cinayetti, işte efendime söyleyeyim suikasti veya bulundukları ortamda oluşabilecek yangınlarla alakalı bir takım etkiler olabilir ve özellikle mikrobik ve ateşli hastalıklarda artışları gözlemleyebiliriz. Ve burada tarım ve ziraatle ilgili alanlarda da olumsuzluklar özellikle çiftçiler adına da bu yeni ay etkisiyle gündeme gelebilir. Şöyle bir de iyimser bir taraftan baktığımız zaman hazine yönünde özellikle kaynaklar adına olumlu adımlar atılabilir ve bunları çok daha büyütebilecek bazı girişimler ortaya çıkabilir. Özellikle ülkeler arasındaki müttefik ülkeler açısından olumlu bir takım gelişmeler ve anlaşmalar söz konusu olabilir. Bunlar iyicil olarak bizim gündemimize gelebilir. Özellikle mecliste eğitim, yüksek öğrenim, dış ilişkiler, hukuk ve seyahatlerle ilgili bazı yeni yasalar ortaya çıkabilir ve buradaki sıkıntı ve problemleri gidermek için uzlaşmacı bazı tavırlar elde edilebilir arkadaşlar. Etki alanına baktığımız zaman arkadaşlar özellikle Fransa, Meksika, Amerika Birleşik Devletleri'nin batı kısmı, buradaki batı eyaletler, Myanmar, Tayland, Afganistan ve Pakistan, Türkiye, özellikle Marmara ve Ege bölgesi çok ciddi etki alıyor. Mısır, Sudan, Belçika ve Almanya ve aynı zamanda da Norveç bu yeni ayda ciddi şekilde kartografik olarak etki alan ülkeler olacaktır arkadaşlar. Evet, benim Koç yeni ayı ile ilgili bu alanda söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Eğer ki videoyu buraya kadar izlediyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın ve kanala abone olmayı da unutmayın. Eğer mümkünse de küçük bir mesaj, yorum yazarsanız da çok çok mutlu olurum. En azından bu videoyu daha fazla öne çıkartır ve daha fazla insana ulaşmasını sağlar. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum ve kendinize çok iyi bakın.